Evet, bu projemizde sizinle zırh modeli dediğimiz bir kalın bir ince şişle yapılan bir örgü tekniğini şalda deneyeceğiz. Gördüğünüz bu şalı birlikte yapacağız. Şöyle göstereyim. Bir önceki videomda ördüğüm şapkanın ipiyle ördüm. Uçlarına püskül yaptım. Toplamda 1,5 yumak ip kullandım. Hadi çok fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Evet, ben size hemen modelimi anlatayım. Şimdi bu modelimizi iki farklı kalınlıktaki şişle yapıyoruz. Zırh örgü dediğimiz örgü tekniğinin birinci kuralı iki farklı şiş kalınlığı. Ben 4 ve 8 numara kullanacağım. Siz eğer eliniz çok seyrekse 3 ve 6 veya 7 kullanabilirsiniz. Çok sıkıysa benim bu verdiğim şiş ölçüleri gayet uygun. Şimdi şalımızı başlarken kalın şişimize 3 tane ilmek atıyoruz ve bunu bağlıyoruz. Sökülmesin diye. Şimdi ilk sırayı düz örgü öreceğim. Bu zırh örgü tekniğinin birinci kuralı bir ters bir düz yapılması. Örgünün uzun şişlerle video çekmek gerçekten çok zor oluyor ama iki farklı şiş olunca da mecburen misinalı kullanamadık. Şöyle ben size basit göstereyim hemen. Şimdi kenarlarımız bu şekilde olduğunda onu düz olaraktan alacağız zaten. Hemen çevireceğiz. Kenarlar düzgün olsun diye, tırtıklı olmasın diye. Şimdi bir ters bir düz bizim mantığımız. Şunu şöyle çevireyim ipin yönünü. Bu şalda bütün sıralarda hem başta hem sonda artırma yapacağız. Nasıl? Bakın şimdi. Şöyle artırmamı yapıyorum. Çıkartmadan ipin şeklini değiştiriyorum. Yönünü, pardon şeklini demişim. Yönünü değiştiriyorum. Aynı yerden bir düz, bir ters ilmek çıkartıyorum. Ah, çıkartamadım. Ters ilmeğimizi yeniden alalım. İlk sıralar biraz zor oluyor. Şimdi düz yaptım, ters yaptım. Yeniden düz yapacağım bunu. Şimdi son ilmekteyiz. Önce ters yapacağız. İlmeğimizi çıkartacağız. İpimizin yönünü değiştireceğiz. Sonra düz yapacağız. Ne oldu? 3 ilmeğimiz oldu 5 ilmek. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine aynı şekilde. Bakın burada dikkat etmemiz gereken ilmeklerin yönü. Düz eğer örgüde bu şekilde ilmeğin ortasından girip düzünüzü yapıyorsanız aynen böyle yapmaya devam edin. Ama yok, siz bu şekilde yapıyorsanız bunu değiştirmeniz gerekiyor. Buradan alacaksınız. Düzü bu şekilde örmeniz gerekiyor. Şimdi tersi de göstereceğim size. Şu artırmamızı yapalım başta unutmadan. Bunu düz örüyoruz. Pardon.
Şimdi düz, ters, düz. Bunu önce düz öreceğiz. Sonra ipimizi bu tarafa alacağız. Ters öreceğiz. Artırmamızı yapmış oluyoruz. Düzü ilmeğin bu tarafından alıyorduk. Tersi ise ters örerken böyle çevirerekten değil, şu şekilde çevirerek değil, buradan alıyoruz. Düzümüzü buradan alıyoruz. Şimdi son ilmekte yine artıracağız. Her sırada hem düzde hem başta hem sonda hem arkada hem önde bu şalı yaparken mutlaka artırmamızı yapıyoruz. Bakın 3, 6, 7 ilmeğimiz oldu. 3 ile başlamıştık. 7 ilmeğimiz oldu. Şal bitene kadar artırmayı hiç bırakmıyoruz. Üçgen şeklinde olacak. Şimdi bunun bir yönünü değiştirelim. Şimdi artırma yapacağız. Düz yaptım. Pardon. Ters yaptım. Bakın buradan düzü bu taraftan alıyoruz. Tersimizi de bizden taraftan ki yerden alıyoruz. Düzü şişin öbür tarafından alıyoruz. Tersi şişin bizden tarafındaki kısmından alıyoruz. Birazcık örelim. Şimdi göreceksiniz. Evet. Şimdi önce tersimizi yaptık. Artırma kısmındayız. Sonra düzümüzü yaptık. O ilmekten de şişimizi çıkardık. Tekrar gösteriyorum. Şimdi buradaki ilmeğimiz ters artırmayı yaparken ona mutlaka dikkat edin. Bakın burası düz. Düz ilmek. Pardon ters dedim. Düz ilmek. Şimdi artırmayı yaparken önce düz artırma yapıyoruz. İpimizin yönünü değiştiriyoruz. Sonra ters artırma yapıyoruz ve çıkartıyoruz. Düz kısımları örerken bu şekilde ters örgülerimizi, ilmeğimizi örerken şişin bizden tarafındaki kısmından alıyoruz. Düzü şişin ön tarafından, tersi şişin arka tarafındaki ilmekten alıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu düz. Buradan girdik aldık. Ters. Buradan aldık. Bu da düz. Ve şimdi artırma kısmındayız. Tersi artırdık. İlmeği çıkartmıyoruz şişten. İpin yönünü değiştirdik. Düzü de aldık. Aynı ilmekten 2 tane ilmek çıkarmış olduk. Evet, biraz örelim, size göstereceğim nasıl olduğunu. Şu yan taraflar düzgün olsun diye önce ben ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Bakın artırmamı yaptım. Başlangıç kısımları biraz zor oluyor ama. Sonrası çok güzel oluyor bu örgünün. Bu aralarda revaçta. Herkes zırh örgüyle. Bu örgüyle kazak, hırka, salaş kazaklar özellikle çok güzel oluyor. Bir günde kazak yapalım hep beraber.
Şöyle devam ediyoruz. Bu şal için biçili ip, bir yumak daha doğrusu ipimiz yeterli oluyor. Dediğim gibi ip bitene kadar hem başında hem sonunda hem ön tarafta hem arka tarafta örgümüzün artırmayı unutmuyoruz. Bu ip bitene kadar şalımızı öreceğiz. Çok da güzel olacak. Biraz daha öreyim, ben size göstereyim. Sonucunu görelim. İpin yönünü değiştirdim. Evet. Şimdi düz örüyorum. İpi ilmeği çıkartmadan tersi örüyorum. Evet. Şimdi düz ördük. Tersimizi örüyoruz. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Bunu şaşırmayın arkadaşlar. Yani bu örgünün püf noktalarından bir tanesi bu. Düzü bu taraftan almak, tersi bu taraftan almak. Ve şalımızın da püf noktası hem baş kısmında hem son kısmında hem örgünün ön kısmında hem örgünün arka kısmında, yani her sırada artırıyor olmamız. Hem çok zevkli hem çok güzel bir şal olacak. Ombre ipler var, onlarla da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel oluyor. Evet, ben biraz öreyim. Size tam göstereyim nasıl çıktığını. Sonra yine devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz yaptım, biz size göstereyim. Bakın çok güzel oluyor. Yumuşacık. Bakın şöyle. Burası zırh görünümünün olduğu taraf. Şöyle açık renklerde de göstereyim nasıl durduğunu. Görün, burası zırh görünümünün olduğu taraf. Arka kısmı ise bakın böyle. Bakın böyle. Hem önden hem arkadan çok rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, ben bunu biraz daha öreceğim. Bu ipimiz bitene kadar devam edeceğim. Ona göre ölçeceğim. Eğer yeterli ise boyu bitirebilirim tek yumakta. Ama yetmezse bir yarım yumak daha örmeyi düşünüyorum. Siz de ona göre ayarlamasını yapın isterseniz. Hani bir yumak yeterli olur diyorum ama şu uzunluğuna bakmamız lazım. Uzunluk yeterli olacak mı? Boynumuza dolanacak mı? Evet, biraz da sizinle örelim. Yeniden şöyle bir. Dediğim gibi bunu ombre iplerle falan çok güzel oluyor bu model. Bunun hırkası da yapılıyor bu modelde. Evet, o sırası gelmişken ondan bahsedeyim. Şimdi bu örgüde kıvrılma olayı olmadığı için çok rahat bir şekilde salaş kazaklar yapabilirsiniz, yumuşacık. İnce iplerle de çok güzel durur. Kalın iplerle de çok salaş salaş çok güzel bir görüntü olur. Ee, Bence deneyin. Hatta ben bir hırka da yapsam mı acaba diye düşünmüyor değilim yani. Bence siz de bir düşünün. Evet, bir kalın ipim şişimiz, bir ince şişimiz. Devam edelim bakalım. Biraz zor oluyor ama
zevkli oluyor, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi kenardan ben artırmaları bu şekilde yapıyorum. Şimdi bakıyorum. Pardon. İpi bu tarafa almam lazım. Bir ilmekten çıkartmadan 2 tane ilmek alıyorum. Artırmayı bu şekilde yapıyorum. Şuradaki ilmeğinizin yönüne göre artırmayı yapın. Benim ilk ilmeğim baştaki ilmekten sonra düzdü. Onun için düz ters yaptım. Bir düz bir ters olduğu için onun ayarlamasını siz yaparsınız artık. Bu şekilde böyle tersleri bu taraftakinden, düzleri bu taraftan almayı unutmuyoruz. Böyle yaptığımız için zırh görüntüsü oluşuyor. Bunu tamamen bitirdikten sonra şey yapacağım. Göstereceğim ben size hepsini. Bir ipimin bitmesini bekliyorum. Öreyim, bitireyim. Ondan sonra ben size toplamda 1 mi, 1,5 mu, ne kadar yumak kullandıysam tam olaraktan o zaman söylemiş olurum zaten. Ombre iplerin metrajı daha fazla. Bildiğim kadarıyla 850 metre falan. Bu iplerimiz 550 metre. Ombre iplerle 850 metrede bir şal çok güzel duruyor böyle. Tam uzunluğu falan, boyna asılması, her şeyi çok güzel duruyor. Onun için dedim hani bir bakacağım. 550 metreyle de güzel durursa 550'de bitireceğim bir yumakta, ama olmazsa 1,5 yumak kullanacağım büyük bir ihtimalle. Öyle söyleyeyim size. Evet, ben öreyim, bitireyim, geleyim. Evet arkadaşlar, bakın bitti. Biraz uzun sürdü aslında ama şöyle göstereyim ben size. Bakın, sırf modelimiz. Arka kısmı böyle. Ben uçlarına püskül yaptım. Ön kısmı da bu şekilde. Şunu söyleyeyim. Bu uzun kısmı, geniş kısmı diyeyim daha doğrusu. İlmek sayısını her sırada artıraraktan çıktığımız için burada şişte ilmek biriktirmek biraz zorlayıcı olabiliyor. Eğer varsa misinalı şişle yapabilirsiniz. Hani bir tanesi ince numara, diğeri kalın numara olarak da misinalı şişte kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi normal şişte biraz zorlayıcı olabiliyor. Ben normal şişle yaptım, misinalıyla yapmadım. Bu şekilde. Hatta bir önceki videomuzda bere yapmıştık. Aynı ip, biliyorsunuz. Onunla da çok güzel bir takım oldu. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa mutlaka iletin. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.